Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kiminizin arayüzünü çok karışık bulduğu, kiminizin bütün tuşlara basarak istediğini bulamadığı bir türlü, kiminizin labda hocanın demesiyle böyle bir şey yüklemiştik bakmadınız mı tarzı söylemle öyle bir şey mi vardı tarzı e, şaşırganlıklara sebep olan piyasa sitesinin arayüzünü tanıtacağım. Şimdi öncelikle en basit olan ve çoğunuzun ihtiyacı olan bu dosya nereye yükleniyor kısmından başlayacağım. Şimdi bu dosyalar, şimdi ilk önce genel olarak bir şeye bakalım. Şu kısım boş. Bu kısma bakmayın. Şimdi sağ üstte mesela buradaki şunlar da boş. Bu kısımlar genel piyasa hesabınızla alakalı. Buralara geçin. Şuradan rengi değiştirebilirsiniz. Boş bir özellik daha. Buradakiler yine boş. Bunları geçin. Bunlara basmıyoruz. Sol tarafta New Post açma var. Burayı birazdan anlatacağım. Ee, Buralar yine gelen, en son gelen bildirimler, açılan başlıklar, new postlar yani. Burayı da birazdan anlatacağım. Şu an bu olduğumuz ekran Question'dan Answer ekranı. Burada resource var. Yani kaynaklar. E, Kaynak olarak yüklenen dosya buraya atılıyor. Ve bu arada burası ve burası dışında herhangi bir farklı menü yok. Burası bizim sınıfta aktif olan bir menü değil. Açılmıyor zaten. Yine burası da bir şey değil. Burası da piyasanın içinde hangi sınıfta olduğunu seçmenize yarayan bir kısım. Ki sayısal sınıfın dışında başka bir şeyimiz yok burada. Evet, buraya resource açtığımızda mühendislik burada ilk başta homework burada farklı farklı başlıklar altında dosyalar sırayla atılıyor. Sırası genelde bunun yüklenme tarihine göre en yukarıda olan en yeni olan, en aşağıda olan en eski olan şeklinde oluyor. Burada gördüğünüz gibi ödevler bu ödev başlığı altına geliyor. Burada genel kaynaklar. Mesela işte burada genel bazı şeyler atılmış. Ki bunların birçoğunun bizle alakası yok şimdilik. Bir tek şu ikisinin var. Bu ikisi benim geçen de çektiğim video gibi size Course Quest'ta sinirleri almayı, görmeyi, şematik kurmayı falan anlatan videolar. Hocamızın yükledi. Burada handout kısmı. Burası derslerin PDF'leri. Pardon, PowerPoint sunumları. Buradan da bunları indirip derslere bakabilirsiniz. Burası da geçebilirsiniz. Ve en sonunda lab kısmı var. Lab kısmında da burada lab ile ilgili dosyalar yükleniyor buraya. Bunu lab'dan önce her zaman kontrol etmeniz lazım. Ve lab'larda son gün değil. En azından bir hafta sonu bakıp ben bunu ne kadar zamanda yaparım falan diye düşünüp ona göre kendi planınızı yaparsanız lab'da bir sıkıntı yaşamazsınız ve yetiştirebilirsiniz. Aksi takdirde yetiştirmeniz pek olası değil. Evet, buradan dosyalar geliyor. Yani bizim burada kullanacağımız labs, handouts, general resources ki bu çok nadir kullanacağız büyük ihtimalle. Bir de homework kısmı. Evet, bu şekildeydi. Burada öğretmenleri görüyoruz. Burada da burası da boş bir yer. Yani siz burada resources kullanacaksınız. Şimdi burada telefondan girenler için de, telefondan site açanlar için de yine Chrome tarayıcılarından gösteriyorum. Yine bu yukarıda şurada ya 3 çizgi vardı ya da buradaki gibi şey vardır. Ok vardır. Bu menünün altında. Yine bu şekilde aynı gözüküyor. Buradan oradaki oka da şeye basarak 3 çizgiye basarak buradan açıyorsunuz. Buradan Resources'a geliyorsunuz. Evet, buradan da yine aynı şekilde site birebir aynı. Bu arada ekstra olarak telefonunuza Piyazza uygulamasını da indirebilirsiniz.
Ama onun içindeki arayüz tasarımını ben pek şey yapmadım. Biraz daha karışık, düzenli değil. Bu mesela bunlar direkt sırayla gözüküyor. Direkt hangi tarihte atılırsa o sırayla gözüküyor. Böyle kategorize olarak gözükmüyor. O yüzden ben pek beğenmedim ama bildirimleri almak için hani her bir şey girildiğinde piyasadan bildirim almak için yükleyebilirsiniz yine. Evet, şimdi şeye geri dönelim. Buradan şimdi de şey anlatacağım. Nasıl soru sorma kısmı. O kısmı anlatacağım. Buradan yine buraya geliyoruz. Burada ilk öncelikle şunu anlatayım. Burada farklı farklı soruların ve girilen şeylerin kategorileri var. Hatta bunu ben direkt burada anlatayım. New post açalım buradan. Buradan 3 tane seçeneğimiz var. Questions, Note ve Pool. Pool bizim sınıf için izin verilmemiş hoca tarafından. Anket açamıyoruz. Yani bunu geçin. Not altına herhangi bir yorum giremediğiniz bir not giriyor. Yani buna cevap verilemeyen bir şey. Questions da bizim daha çok kullanacağımız soru sormak için altına sınıf arkadaşlarımızın veya başkalarının cevaplayabileceği kısım. Buradan öncelikle post atabilmek için bunu bizim bir başlığa yedirmemiz lazım. Homework, Project, Lab, Quiz, Midterm Exam, Final Exam, Lojistik veya diğer seçeneklerinden birisini seçiyoruz. O konu başlığı altında bu soruyu açmış oluyorsunuz böyle. Biz buradan mesela sadece homework seçelim. Ödevle ilgili bir şey sormak istiyorum. Buradan başlığa gireceksiniz. Buradan text editör seçeceksiniz ki bu ikisi daha sade editörler. Ben şunu anlatacağım direkt. Ne bu diye. Neler yapabiliyorsunuz bunda. Buradan normal yazabiliyorsunuz. Bold'u tıklarsanız buradan kalın yazmaya başlarsınız. Buradan italik yazmaya başlarsınız. Açarsanız. Burada e, normal bir şekilde sola mı yatık olsun, soldan mı normal mi ilerlesin yoksa ortadan mı yazsın diye seçebiliyorsunuz. Burada soldan mı yazmak istiyorsunuz? Soldan sağa doğru mu yazmak istiyorsunuz? Ya da e, Arapça veya İbranice bir klavyeniz varsa sağdan sola mı yazmak istiyorsunuz? Onu seçiyorsunuz. Burada liste yapabilirsiniz. Buradan listenin türünü seçebilirsiniz oka basarak. Buradan liste. Buradan 1, 2, 3 aynı şekilde ya da A, B, C falan filan. Roman rakamları falan. Burada bu size tab işlemi yapıyor gibi diyebiliriz. Sağ veya sol taşıma yazınıza. Buradan herhangi bir link ekleyebilirsiniz. Linki buraya yazıp. İsterseniz buradan resim ekleyebilirsiniz. İsterseniz de buradan dosya eklersiniz bilgisayardan. Buradan bir formül yazacaksanız onu girebiliyorsunuz. Her şey var burada. Yine buradan seçebiliyorsunuz. Ya da rengini seçebiliyorsunuz. Burada kod yazmak için bunu kullanabilirsiniz. Kod blok deniyormuş. Yani kodu alıntılı göstermek için. Bu neydi? Bu da teletype text. Teletype text şu oluyor. Her karakterin eşit kalınlıkta olduğu text biçimi. Atıyorum bir dakika. Mesela bakın I normalde çok incedir. Burada I kalın oluyor ve A ile eşit kalınlıkta oluyor. Buradan her harf için aynı kalınlıkta olduğunu görebilirsiniz. Atıyorum ben bunu kapalıyken I böyle. Burada bu da bir sözlü alıntılama yaparken kullanacağınız bir eklenti. Burada sizin yazdığınız yazının bu text editörde görüyoruz biz şu an bunu. Nasıl normalde gözüktüğünü görebiliyoruz. Yine kapatalım buradan.
Yine burada şeyler var. Buradaki bazı gözükmeyen şeylerin devamı var. İşte yükleme kısımları, ekstra karakter ekleme. Buradan zamanı ekleyebiliyorsunuz mesela direkt yazmayı düşünüyorsanız. Burada yine solda mı olsun, ortada mı olsun, sağda mı olsun yazdığım şey. Format işte bu mu olsun, bu mu olsun. Sağdan sola mı? Ondan sonra burada kod falan buradakilerin aynısı. Table. Buradan table oluşturabiliyorsunuz. Ki bunu göstereyim ama çok da kullanacağını düşünmediğim bir ki büyütebilirsem bunu. Atıyorum buradan bunu ekleyip şöyle bir table oluşturabiliyorsunuz. Her neyse. Buradan da yine ayarlayabiliyorsunuz. Ki bunu göstermeye gerek yoktu aslında. Bunu da silelim. Ondan sonra buradan isterseniz isminizi göstererek bunu paylaşabilirsiniz. İsterseniz de bu benim sorulduğum bilinmesin diyorsanız anonymous olarak paylaşabilirsiniz sınıfla. Bu arada solda görüyorsunuz zaten ama şu adırı da kapatalım. Burada arada bir kaydediyor sizin yaptığınız şeyleri. Yani eğer tarayıcınız kapanırsa bir şey olursa geri açtığınızda burada olacak bu şeyler. Taslak olarak kaydediyor. Buradan işte bunu da seçebiliyorsunuz. Ondan sonra post dediğinizde 60 oluyor. İsterseniz buradan kendiniz de kaydedebilirsiniz bu taslağı. Buradan şöyle bir şey var. Soru sorarken biraz daha dikkatli olmanız lazım. Çünkü hocalar dışında herhangi birisi postu silemiyor geri. Sadece editleyebiliyorsunuz. Buradan mesela normal şeye geleyim. Şu eklentiyi kaldıralım. Buradan mesela buraya geldim. Yine burada görebiliyorsunuz. Bu kişiyi takip edebilirsiniz ama bunlar çok gereksiz özellikler. Bunları boş verin yani. Buradan good creation atabilirsiniz. Buradan siz kendiniz yorum yapabilirsiniz. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı, beğenmeyi ve diğer videolardan haberdar olmak için çanı açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.